Dağlarımızın her tarafında şifalı bitkilerimiz var. Burası Bozkurt Dereköy köy yolu. Şu ileride adaçayımız var. Ondan yol alacağım. Ihlamurlar da var. Mehmet Gün abimize selam olsun. Onun diktiği ıhlamurlardan. Maşallah ıhlamur kökten sağlam geliyor. Ana ağaç kurumuş. Kökten tekrardan çıkmış. Şu gördüğünüzde adaçayımız. Bundan toplayıp normal çay içmek yerine bugün nasipse dağ evinde bu çaydan içelim. Daha yeni çay formatına dönüşmüş. Artık sıcaklar başlayınca içilebilir noktaya geldi bunlar da. Şöyle gördüğünüz gibi afiyetle içmelik. Şu bir demet bize fazlasıyla yeter. Bir iki pişirimlik temiz var burada. Merhaba arkadaşlar, Gezgin Rotası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu an güzel bir esinti var ama hava sıcaklığı 35 derece civarında. Yani gerçekten aşırı sıcaklar var. Allah'tan bizde nem yok. Rüzgarla beraber rahatlatıyor. Bazen rüzgarda sıcak esebiliyor. Bugün nasipse babamla beraber geldik. O dinlenecek, istirahat edecek. Yoldan çekimini yaptım. Ada çayı topladım. O ada çayını afiyetle içeceğiz. Ondan sonra ben beton işlerini halledeceğim. Sonrasında da döneceğiz nasipse. Acı Ömer Dağı'nın eteklerindeki Cimburun dediğimiz bu bölgenin altındayız. Burası bizim mekan. Ulaşılması bir o kadar kolay, bir o kadar da zor. Şöyle ki zor. Bilmeyen burada böyle bir vahanın olduğunu bilmez yani. Gerçekten eşsiz güzellikte. Ormanın içindeyiz. Bu mevsimde bile, bu kuraklıkta bu çiçekler hayatta. Güzellikler yaşıyor yani. Kurak olsa da. Bakın gördüğünüz gibi bu kuru dikenin üzerinde bir çalışma var. Bu dikenin öyle bir balı oluyor ki aralarda çok geliyor. Baktığınızda kupkuru bir bitki dersiniz ama Mevlam bunun içine sır saklamış. O sırrı da bizler değil, küçük böcekler, arada böcekgillerden onlar çözebiliyor gördüğünüz gibi. Oradan şifayı çıkartıyor. Afiyetle yemelik. Çileklerimizde ciddi zayiat var. Olanları da kurtarmak için sulamaya devam edeceğiz. Bu sıcaklarda da yani gerçekten zor. Ama yani susuzluktan kuruduğuna inanmıyorum. Çünkü devamlı suluyoruz. Topraktan olabilir. Zararlı olabilir. Bilmiyorum artık. Suladığımız bölgelerin de kuruması ilginç. Ben suluyorum. Gelip
devamlı ben suluyorum. Babam gelip devamlı suluyor. Yani sadece çekimler harici zamanlarda da gelip gidip arada yokluyoruz. Babam köyde olduğunu o yokluyor. Ben yokluyorum düzenli periyotlarla. Ama yani ilginçtir ki çileklerimiz kuruyor. Allah nasip ederse bugün ne yapalım baba? Bugün Sen dinlen. sıva yapılacak herhalde. Ha, beton sıva yapacağım. Evet. Beton sıvanın yanında da şurayı bir tesviyelerim de. Şu köşkümü yapacağız. Şuraya taşımızı koyalım. Toprağı dolduralım. Şimdi olacak. Evet, tesbihimize yani içini toprağını doldurmazsak bile şu kenar duvarını bir öreyim. Düzleyeyim, şöyle eşitleyeyim. Köşe yerimini yapalım. Ondan sonra sıvamızı oradan atalım. Sen bana arada yardımcı oluyorsun. Sen dinle bari. İstirahatini yap. Hadi bismillah başlayalım. Harcımızı verelim. Şu duvar şeyini ondan sonra yapayım. Harcımız hazır olsun. Daha işe başlamadan terliyoruz. O derece. Yoğun bir sıcak var. Ne yapacağım baba sen? Karar verdin mi? Taş getir şimdi. Ha tamam. Çok ağır getirme. Büyüklerinden getirme. Bize büyük lazım değil bu. Tesviye yapacağım sadece, tamam. Şurayı duvarı düzleye vereceğim. Ben de harcımı karayım. Harcımız az oldu. Bu çuvallar evde kullanırsan evde götür git. Evde kullanmazsan Yani evin çatı kapının önündeki şeylerin çürüyenleri var da. Evet. Birkaç tane yok. Başka şeyleri de kullanırsın. Burada ne zaman lazım olur bilmem ya, lazım olduğunda bulurum ben kullanacak malzeme. Götürebilirsin yani, onlar boşta yani. Oranımız belliydi arkadaşlar. Nedir? Bir koval, bir çuval kumar, 3 kürek betonumuzu alalım. Hepsini açalım. Betonumuz hazır olsun. Nasipse kullanırken şuraya duvarın taşlarını düzenlerken hazır yani beton artı veririz. Duvarını yaparım. Niyetimdeki arkadaşlar şurayı şu seviyede
tamamen köşk gibi yukarı seviyede düzleyip bir oturma alanı yapacağım. Şu taşların seviyesine getireceğim. Burası bizim oturma alanımız olacak. Yani ne diyelim, üstüne bağdaşımızı vurup yaslanarak duvarımıza oturacağımız, ocak başını seyredeceğimiz kısım olacak. Buradan gerisi de nasipse sonrasında düzleyip halı sereceğiz. Duruma göre betonumuz yeterse beton, toprakla burayı tesviyeleyeceğiz. Üstüne, yani taban toprak olsa bile üstüne bir kaymak şekilde bir beton geçelim diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde geçmezsek örtü böcek yani ve tozu toprağı çoğu olur. Yani zaten evimizin her tarafı toprak, biliyorsunuz. Yani dışı içi de o şekilde olacak. Mümkün mertebe zeminde toprak oranını azaltırsak iyi olur. Şimdi abiler haklılar. Yani şöyle belirtiyorum, ben daha önce de hiç bu şekilde bir işte çalışmadım. Kendi işimde olsa beton hiç çıkarmadım. Bu tarz bir ev girişimim hiç olmadı. İlk defa burada yapıyorum yani. Bazı noktalarda eksiklerim vardır. Anlıyorum. Bilen abilerimiz, ablalarımız işte o şöyle olmaz diyebiliyor. Haklılar. Ama biz de deneme yanılmayla bir çocuk nasıl apalayarak yürümeyi öğreniyorsa biz de bu işleri öğreniyoruz. Ha, profesyonel olacak mıyız? Yok. Yani biz işimizi görecek şekilde olsa bize yeter. Önemli olan bu. Buradaki işte yaptığımız işlerde yavaş yavaş sindire sindire yapıyoruz. Ama şu sıva işi harbiden bitip bir temize çekmek lazım. Ev alanının oraya koy ver. Buraya koyayım. Ha, şuraya koy verim hadi. Tamam. Tamam. Aman dikkat. Tek tek getirsen yani çok şeye gerek yok zaten. Şurayı sadece bir düzleyeceğiz işte. Evet. Kendine ağırlık yapma. Evet. Baba, sana bir soru. Söyle. Benim yaptığım düzenlemeleri beğeniyor musun? Beğenmiyor musun? Lafım olur öyle şeyin. Yani birinci sınıf en hakikisi. Ne bileyim, bazen beğenmiyormuşsun gibi şöyle yaptığım işler ama. Yok yok. Bana mı öyle geliyor? Yani öyle değil de He. en iyi yapıyorsun. En iyisini yapıyorum. Yani kelime bulamıyorum. Anladım. Sen beni beğeniyorsan. Çapayı getirelim de onunla da karıştır. Ne? Çapayı. Yok ya, çapal bir işim yok diye. O senin tarzın. Ya hafiften tarzın da şimdi. Herkesin kendi bir yoğurt yiyişi var ama o bize kolaylık gelmez, zor gelir. Sen taş madem bir iki daha getir de harç hazır olunca direkt şöyle hemen tesviyeleyelim. İlk betonumuzu duvarlara değil de bu alana yapalım.
biraz koyulaşsın. Nasipse bir kazmayla şurayı şey yapayım, açayım hafiften. Bugünlerde artık iş mekanda çalışıyoruz. Yani gerçekten iş mekanda çalışmak bile insanı yoruyor. Rabbim açıkta dışarıda çalışanlara gerçekten kolaylık versin. Oh, burada bir ağaç koku varmış. Oh, sıkıntı. İleride buradan ağaç patlak verebilir. Sıkıntı çıkartabilir bize. Büyük büyük getirmeye gerek yok da neyse. Al. Ben de getireyim bir. Bak zannettim şurasını. He? Şurası zannettim de. Toprak işte düzenleyeceğiz. Doğru zannettim taş. Ha, taş var canım. Taşın şuraya şöyle bir taş koyacağım. Onun üstüne devam edeceğiz nasipse. Bir taş da beni getireyim. Hadi. Üste koyduydum onu da. Heh, tamam. Sen otur. Tabana düz taşlardan koyalım ki burayı fazla genişletmeye gerek yok çünkü taşın gövdesiyle O şekildeliği önemli zannediyorum da. Belki öyle zan vermiş olabilir. nasıl? Yani tabanla da yani kuvvetli olması lazım ya. Üstü yükü sağlam tutması için. Hani yanlışla zan vermiş olabilir yani davranışın. Lütfen. Şimdi şöyle olmaz. Böyle koyamayız çünkü şöyle koyalım ki şu açı düz olsun. Değil mi? Düz olsun. Hani biraz fazla kullanıyoruz belki. Devamlı Güzel olacak. Yani burası devamlı oturacağımız yer. Aç gitsin ne yapalım? Keyfimizden daha mı önemli? Betonlarımız, tepsi çimentolarımız alırız. Şöyle. Bak oldu.
Sen taş getirivermedin de küçük benim getirdiğim gibilerinden getirirsen daha iyi olur. Biraz fazla uzun bunu çekelim. Bak tesviye şöyle eşitliyoruz. Anladın mı? Evet. De buralar çok aralıklı şey lazım. Harç lazım ama. Küçük çakıllardan lazım. Helikülük dediğimiz var ya. Onlardan getirebilir mi? Çıkarabilirim yani. He? Yani bu kaplardan çıkarabilirim. Beraber getirelim de iş hızlansın. Dur baba. Şuraya. Şu taşlar işte iş görür baba. Şu aralar bunlarla dolarsa harç kullanmayız, anladın mı? Harcı üstü ellerine attık mıydı? İşte bak tabanları döşemelik. Bunlar işte.
Dağ evimizin bu kısımda devasa bir kaya var. Biliyorsunuz evi yaparken de taş kayayla kullanarak da yaptık. Şu gördüğünüz alan, bu taraflar olduğu gibi taş. O taşı kırma şansımız çok zor. Babam kırarım dedi ama yani kırarken çevreye zarar verme, kendine zarar verme ihtimali çok fazla. O alanı artık bize bir kanepe, yani böyle oturacak bir alan lazımdı. Biz de bu alanı o taşların üzerindeki yeri düzleyerek yapmış olacağız. Şöyle baktığımızda 1,5 metrekare, yani 2 metrekare veya da 1,5 metrekare bir alan. Aşağı kısım şöyle göstereyim. Burası bizim oturma alanımız olacak. Yani sofra serip yer anlamında. Diğer iki tarafta, karşı tarafta bizim oturup dayanıp sırtımızı vereceğimiz divan gibi, bir sedir gibi bir alanımız olacak. Orayı o şekilde kullanacağız. Tabanı yapmıştım. Üstüne de taşları koydum. Devam ediyoruz, yani çalışmaya devam. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi duvarımız tamam. Arka tarafı dolduğunda tesvijeleyeceğiz. Sanki eski bağ evlerinde, burada bağ evi çok. Şırana dediğimiz üzümleri ezip pekmez haline getirdikleri yer gibi oldu resmen. Ama bizim kullanım amacımız farklı. Orayı düzleyeceğiz. Nasipse güzel olacak. Görüşlerinizi yoruma kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi son kısımdayız. Şöyle yukarı tarafı küçük taşlarla tesviyeleyip nasipse ne yapacağız baba? Düzleyeceğiz. Arkasını yapacağız. Şu taşlarla, topraklarla doldurup en son üzerine bir kaymak betonunu attık mıydı? Şeyimiz tamam olacak. Şöyle verebilirsin düzlerde. Onlardan değil baba. Şu düz taşlardan vereceğim ki hem düz tesviyelemiş olacağız. Fazla harç kullanmaya gerek kalmaz. Olduğu için. Düz kaya var burada. Bakın. Bu şekilde. Alanımız gördüğünüz gibi tesviyelendi. İçerisini taşla doldurduk. Taş doldurduktan sonra yine buraları biraz toprakla dolduracağız. Toprakla aralarını, boşluklarını taşların arasını doldurup en son tesviyesini yaptığımızda, yaklaştığında seviye küçük taşlarla döşeyeceğim. Taşların üzerine de tekrardan yapacağım. Betonla şuradan aynı şekilde yüzünü betonlayacağım. Son bir çuvalımız var. Gördüğünüz gibi bu çuvalı da yüzeyi kaplama için, kaymak
beton şekliyle kullanacağım. Çalışmaya devam. Bugün niyet duvardı. Duvardan işi sedirimize çevirdik. Vallahi şöyle geniş açı göstereyim arkadaşlar da. Yani şöyle bayağı güzel oldu. Şu alan bizim oturma alanı. Burası da sedir alanı. Düşünün ki şuraya yaslandınız. Ocak orada. Ocağın ateşin yanarken duvara yaslı bir şekilde izliyorsunuz. Ve manzara güzel olacak inşallah. Ocağımızda suyumuz yavaştan kaynasın arkadaşlar. Suyumuz kaynadıktan sonra topladığımız ada çaylarını ilave edeceğiz. Dışarıda esinti olmayınca gördüğünüz gibi herhangi bir içeriye doğru vurmuyor. Alev olduğu gibi gidiyor. Videoda da belli dışarıdaki aralık gördünüz mü arkadaşlar? Ateşin arkasında bembeyaz bir alan var. Orası güneşi gördüğümüz nokta, dışarısı. Oralardan alıyor işte rüzgarı. Ama çekim iyi maşallah. Oralar kapandı mıydı? İçeriye vurmadı mıydı? Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Rüzgar esmeye başladı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl coşkuyu veriyor ocak başımız. Artık 4. işimiz kaldı. Nasipse 4. harç karışımız. Son, bundan başka kumum yok zaten. 4 tane kumum vardı. Bugün çalışmalık. Onları da bitirdik. Nasipse onu da karıp duvarımız üstümüze toprak taşlarla, taşlar zeminde, büyük taşlar. Sonra toprakla aralarını doldurduk. Sonra küçük taşlar, herkülük dediğimiz taşlarla içerisini doldurdum, üstünü. Biraz bu tarafa yüksek eğimi vermek istedim. Çünkü oturduğumuzda özellikle yaslanıp ocağı izlerken düşünün ki şöyle şuraya uzandım. Arkamda bir yastık. Ocak karşıda. Çayın pişip pişmediğini oturduğum yerden kontrol edebileceğim inşallah. Son işimizi bugün babam genel itibariyle istirahat halinde. Şöyle söyleyeyim. Burada çalışmaktan dolayı değil. Babamın genel yapısı itibariyle başka yerlerde çalışıyor. Enerjisini başka alanlarda harcıyor. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Buraya kafasını veremediği için yoğun bir şekilde çalışamıyoruz. Yani tam istediğimiz şekilde çalışmıyor. Oralarda yoğun bir şekilde çalıştığı için yani nedir? Enerjisi kalmıyor. Buraya da çalışmaya en fazla enerjisi kalmıyor. O yüzden kendi bildiği gibi mesela arka duvarı çok güzel yaptı. Bırakıverdim, ben karışmadım. Baba sen bildiğin gibi yap. Kendi istediği gibi yaptığında daha farklı çalışıyor. Bir de arkadaşlar yani söylemek istemedim. Bazı durumlar da oluyor yeri geldiğinde. O yüzden enerjimizi başka alanlara harcıyor. Olmadık alanlara harcıyor. Burası daha iyi bittiğinde, daha evinde vakit geçirip babam hep burada olduğunda inşallah amacım o. Yoğun bir şekilde benden çok burada vakit geçirip istirahat edip dinlenip ortamın güzelliğine, keyfine varmasını istiyorum açıkçası. O noktaya geldiğimizde daha rahat olacağız inşallah. Neyse başlayalım. İnşallah yeter diyorum. Burayı düzlemeye yeter inşallah. Tesbihlemeye, kaymaklamaya yetti miydi?
Başka da bir şey ihtiyacım. Nasıl olmuş baba? Çimentosunu da atmışsın. He tamam dedim ya işte onu da yapacağım dedim. Nasıl güzel olmuş mu? Çok iyi. Sedirin kurudu muydu? Nasipse burada uzanırsın baba. Ah serin serin. Değil mi? Şimdi ada çayımızı demleyelim. Afiyetle içelim. Bu birkaç gün kurusun. Evet buyur bak. Ben de onunla konuşur zannettim de. He. Seninle konuşuyorum baba. Tamam mı yani? Eksiklikleri işte duvarımızı toprak sıvamızı yaptık mıydı? Duvarda çalışmalarımızı da tamamlayacağız. İnşallah. Evet. Diz boyunda değil mi? Diz boyunda aynen. Güzel. Burayı kullanabileceğimizi en güzel şekilde yapmış olduk baba bu şekilde değil mi? Aynen. Başka yapabileceğimiz bir şey yoktu yani sedir. Evet. Mantıklı oldu bence. Hem de çok böyle çimento atıldığında ıslahın üzerine yani demir gibi kalmış. Tabanda büyük taşlar var. En üstte toprakla doldurduk. Sonrasında ne yaptık? Taş koyduk, küçük taşlar. Küçük taşların üzerine de harcımızla kapattık. Yani Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaması lazım. Bir usta beğendiyse sıkıntı yok. Beğendin mi yani? Tabii 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden ne bileyim. Puan veremedik. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi çayımızı içelim. Ve bugünkü etkinliğimiz tamam olsun. Yani sadece bu alan 4 kum 4 çuval kum yedi yani. Ne diyorlar ona? Kova. 4 kova kum yedi. Başka da kullanabileceğimiz malzeme kalmadı. Nasipse sularımız kaynadı. Demleyeceğiz. Buraların işleri sonraya kaldı. Onları da sonra halledeceğiz nasipse. Vakit ikindi vakti. Türül türül tüten ada çaylarımızı demleyelim nasipse. Şimdi bu sedirimiz, yaptığımız sedirimiz kurumuş olsaydı bundan sonra hiç değilse yerde değil de sedirin üstünde tamamen duvarlarımız yapılıncaya kadar sedirin üstünde rahat bir şekilde yemeğimizi yeriz. Çayımızı içeriz. Muhabbetimizi yaparız. Bunları şu şekilde yaparsak bu şekilde fazlalık çöpünü ayırabiliriz. Yani bölüm bölüm çiçekler var bunda. Şu şekilde. Çiçek olmayıp yaprak olanlar da olur. Şu an görüntüsünü gönderebiliriz ama kokusunu gönderme şansımız yok. Bugün yolup güneşte de dışarıda kurudu. Kuruyunca yani gerçekten müthiş bir koku, aroma var. Yeterli galiba. Gördüğünüz gibi koca bir demliğe kullandığımız olduğu gibi duruyor gibi. Ama bayağı kısmını attık. Bu yeterli gelir. Fazlası biraz acıtırsak o da iyi olmaz. Demlensin hayırlısıyla. Sonra da afiyetle içeceğiz. Başladıydı. Neyi düşünüyordun baba? Bu nasıl olacak böyle olacak? Kuru aşağıda mı bekleyecek falan düşünceler. Ayarladık. Hemen halletmişsin yani. Aynen. Hemen hallettik baba. Yani biz bilmiyorum ustalıkta nasıldır, doğrusu budur veya da değildir bilmeyiz ama usta değiliz ama nedir?
deneyim kazandık. Dağ evini yapalı. Bu tarz işlerde kendi çapımızda bir deneyim kazandık. İşimizi görsün yeter değil mi baba? Aynen. Yani böcü börtü toprağın altından gelme öyle şeyler dilençleyen meseleler asla hani Gelemez. yani gelemez. Ancak Tesviyesi nasıl olmuş sence? Yani şeyimiz yok. Su terazisi olmadan bu kadar tesviye yaptım şu üst tarafı. İyi mi sence? üst tarafı mı? Şey mi? Tesviyesi. Düzlüğü. Yani o kadar olur başlangıç. Sonra tutarsın bir kaymak şeyi yaparsın. Ha, sonra yaparız inşallah. Tabii. Bina bittiğinde. Elimize sağlık. Çayımızı içelim baba. Evet. Çay faslına geçebiliriz arkadaşlar. Öncesinde çevirdeki atıklarımız, özellikle çimento torbalarımız, atıklarımızı daha önce piknik alanından imha edelim. Hem de ateşimiz olsun. Rüzgar tersine hareket ediyor. Tersine hareket ediyor. Çaktıkça alev bana geldiği için elimi yaktım. Bir türlü ateş tutamadım. Çevreye bıraktığımız atıkları temizleyelim. Bu şekilde. Uzunca bir zamandır dağımızın arka alanında oturmuyorduk. Çimento kağıtlar olunca tabanında onlarla beraber gerçekten çok harlı yandı. Maşallah. Atıklarımızı da böylelikle imha etmiş oluyoruz. Baba, bugün yorulduk. Çayı hak ettik. Her gün hak ediyoruz da lafın gelişi öyle derler ya. Ada çayımız doğal olarak yoldan gelirken topladım. Ve afiyetle içeceğiz şimdi. Sıcak suyla bir çalkalayalım. Bakalım demi çıkmış mı bu? Oh. Su karıştırayım mı? Yok karıştır. Soğuk su mu? Çok sıcak mı? Çok sıcak değil ama. Bir bak istersen. Eğer olmazsa su getireyim. Hı? Kendi renginde. Çayı da aynı şekilde. Bizim genellikle ada çayı dediğimiz, buna ada çay deriz. Siyah olanlar var. Bu çevrede de var. Onlardan da toplayacağız. O boncuk çay. Ondan da toplayıp ondan da içeceğiz afiyetle. Boncuk çayı kolay kimse bilmiyor. Nasıl? Sıcaklığı iyi değil mi? Normal. Biraz ağır ağır içiyorum. Hadi. Şeyimizi diyelim. Sinekler de hemen geliyorlar. Sinekler berbat. Adamı fena uyuyorlar. İlk önce gözüme girmeye çalışıyorlar. Kovaların çok fena. Yolda gelirken o tenha ıssız aşırı gölgede ağaçlıklı yerlerde.
Ramazan bu tarafta karşısında. Ne güzel ateşimiz de oldu. Görüntü. Hem de çevredeki atıkları temizlemiş olduk. Yani kuru yoncalar var. Çok fazla. Gerçekten çok fazla. En ufak bir ateş parçasında Allah göstermesin her taraf yanabilir. O yüzden atıklarımızı temizleyip ondan sonra da gideceğiz hayırlısıyla baba. Bugün dinlendin değil mi? Çalışmadım ki dinle. İşte çalışmadan çalışıp dinlenme değil. Yani sen tamamen dinlen diye getirdim zaten bugün. Hem de yanıma yoldaş oluyorsun. Ne güzel işte bak. Ufak tefek bir şeyler yaptık. Sen olmasan tek gelsen ben onu yapamam yani. İki uğraşıp bırakıveririm. Senin olman yeter yani. Yoldaşsız. Gerçekten güzel. Vallahi iyicene çökmüş. Tatlıyla iyi. Şöyle yığdım eve. Ne? Şeyle bisküvit. Ha, bunlardan Başka çeşit var mı? Bisküvit de şekilde. Kaymaklı bisküvit. Ha, tamam. kaymaklısından. Öyle unuttum. Neymiş baba? Yani bugün şu biraz önce anlattığım mesele ormanlık alanda, kuru otların olduğu alanlarda kesinlikle kontrol edebileceğimizi düşünsek bile nedir? Ateş yakmıyoruz. Değil mi? Ateş yakarsak kontrol tutmaz yani. Şuradan tutuverse bir bakarsın yılan gibi kaçar ateş. Rüzgarı aldı mıydı gider. O yüzden kesinlikle sağda solda ateş yakmıyoruz. Anlaştık değil mi baba? Tamam. Tamam baba. Babam ufak bir ateş oyunu yaptı da. Yani onlar hiçbir şey yok yani. Elimde şey bekliyorum. Tamam neyse. Bir şeyden üstüne direkt şöyle dik vuracaksın. Oluyor. Vurmasını da bileceksin. Vurmasını bilsen de baba ateşle baş edemez. Galiba Manavgat'ta bir paso yapmışlardır. Hep o yüzden oluyor yani. Böyle şeyle hız kazanıyor. Hadi. Şunu koyalım. Suya ihtiyacı çok. İyi bitir baba. Şanlı bayrağımız rüzgarını aldı. Dönüş yoluna geçiyoruz artık.
Bugün erken bitti işimiz. 4 çuval kumu beton yapıp kullandık. Duvara niyetti ama bugünkü olayımız sedir oldu. Bugün dönüş yolunda erkenciyiz. İşimiz erken bitti. Baba, bahçemizin, çilek bahçemizin kapısı açık galiba. Onu bir kapatalım olmazsa da. Öyle gidelim. Ne olur ne olmaz. Günden güne çilek kalmasa da koruyup kollamak lazım. Orada emek verdik. Baba, tulumpa diyorum, kuyunun ağzı açıktı. Sen en son geldiğinde açtın mıydı? Açık bıraktın mı? Hatırlamıyorum. Aman dikkat edelim. Sen bıraktıysan kapalı tut da çocuk melal düşer. Bu şekilde kapalı olması hem kuyu sağlığından hem de insan hayvan sağlığı için faydalı yani. Kapatıver orayı baba sen de. Şöyle kuyumuzu gösterelim. Tulumpamız, kuyumuz. Evet, burası da su koyduğumuz yer. Yalnız suyu koyduk. Arılar, böcekler hepsi buraya geliyor. Gördüğünüz şu böcekler içinde ölmüşler. Büyük hayvanlar da içiyor olabilir çünkü. Baba, sen benden ayrı doldurdun mu hiç burayı? Ya doldurdum. Ha, doldurduysan demek ki büyük hayvanlar da içiyor. Çünkü ben geldiğimde boştu. Tamamen doldurdum. Buradan sebepleniyorlar yani, o kuyudaki suyun da zekatı bu. Tabanda su var. Biz faydalanıyoruz ama hayvanlar faydalanmıyordu. Onlar da istifade edebiliyor şu anda. Daha önce bir takipçi abimizin dediği gibi yaptık. Güllerimizin yapraklarını soyduk tamamen. Ve gördüğünüz gibi tekrardan yaprak açtı. Muhtemel bu filizler büyüyecek. Tekrardan da yine güllerimiz çiçek verecek inşallah baba. Şimdi, ama sulanması lazım baba. Evet. Sulamazsak vurur. İkindi güneşi. O kadar güzel vuruyor ki. Çiçeklere bak. Bu çiçekler de gerçekten hoş gözüküyor. Örümcek ağı. Hepsi parlıyor. Işık çok güzel gelince burada kuyu suyunu kullanmıyorum açıkçası. Babam tercih ediyor orada. Ona da diyorum, gelip giderken su getiriyoruz. Bugün 2 damacana su getirdik. Damacana diyorum, 2 şişe. Bir tanesi bitti. Temiz su varken kuyu suyuna gerek yok. Getirme imkanımız var. İçmesiyoruz. Onun harici atık su, sulama su, her türlü işimizde kuyumuz maşallah bereketli işimizi görüyor. Gezginin daha iyi bir maceralarından bir günün daha sonuna geldik. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyorum. Günden güne gezginin rotasının
takipçileri artıyor. Desteklerinizle, yorum, paylaşım, beğenilerinizle. Yaptığınız her beğeni, yorum ve paylaşım etkileşim olarak bizlere yeni takipçiler, ailemize yeni insanlar ekliyor. Yapmış olduğunuz destek için hepinizden sonsuz kez teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gezginin rotasının sonraki maceralarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.